Güven bana, bırak. Gir, yola gir, yola gir. Aman Allah'ım, ben de korktum şu an. Aşkım bu ne? Bak amcadan onay işareti aldın. Bak. Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Öncelikli olarak hepiniz hoş geldiniz. Bugün eşim Damla Su'ya traktör sürmeyi öğreteceğim. Zaten sizler de çok uzun zamandır bekliyordunuz. İnşallah bugün itibariyle şeytanın bacağını kıracağız diye düşünüyorum. Değil mi? İnşallah kırabiliriz, kıramayabiliriz. Ya bakın, kendisinin aslında ehliyeti var. Araba kullanıyor. Ama işte traktöre gelince bundan önce birkaç sefer daha dedim hadi gel bir traktörü deneyelim falan. Korkuyorum diyor. Olmaz diyor. Niye böyle yapıyorsun mesela? Onu anlamış değilim tam olarak. Ya traktör çok yüksek ve içeride anormal sallıyor seni. Bu yüzden korkuyorum yani, korkutucu Tamam geliyor. ama işte bak, burada öğretmenin olarak bugün ben varım. O daha korkutucu. Bak bunu konuşmamıştık. Bak bu yoktu işin içinde, demek daha korkutucu. Ya benden niye korkasın ki? Yanında bir sigorta olarak düşün beni. Ani bir durumda her an müdahale edebilecek biri gibi düşün. Yani ne bileyim, benim Fazla profesyonelsin, ondan olabilir. bak bu dediğine seni pişman edeceğim. Aklımda çok değişik şeyler var arkadaşlar. Yani çok değişik şeyler deneteceğim sana. Zaten kaçarın yok. Bugün senin sözünü aldım, yani kaçamazsın bugün benden. Ben gidiyorum. Yok. Şimdi hazır mıyız, sen onu söyle. Hazırız. Hadi bakalım. Güzel. Ayakkabıları çıkartmışız. Annem bunu nasıl ileri alacağım? Hemen canım şu bak, bunu yukarı doğru kaldır. Kendini ileriye doğru götür. Evet. Tamam, sondayız. Daha fazla gitmene gerek yok. Zaten yapıştın direksiyon. Bilmiyorum. Şu mandal var ya, bas onu aşağıya doğru. Direksiyonu da ayarla kendine göre. Evet, traktörümüz Massey Ferguson 5440 arkadaşlar. Tahmini olarak diyorum, sanki gücünü tahmin edeceğiz traktörün. 110 beygir gücünde olup 400 Nm tork üretebilen çok güçlü bir makine. Yani. Bu bilgileri sen ne yapacaksın inan bilmiyorum ama söyledim işte. Evet, ilk izlenim ne şu anda? Oturuyorsun burada. Korkuyorum. Bak korkuyu geç. Onu eledik bir. Bir dakika, nasıl korkutucu olmaz ama burada bir sürü vites var. Bir sürü vites var. Aslında bir sürü vites yok canım. Yani bunların hepsinin amacı farklı Ya ama yine burada de sen bir sürü bilirsin. kol var ve düğmeler var. Ne işe yaradığı hakkında hiçbir Bak, fikrim yok. bunlarla şu an senin işin yok. Videoda anlatacağım bunların neler olduğunu da. Hepsini birden anlatırsam kafan karışır. Şu anlık normal bir arabaya odaklanacağız. Normal bir arabada nedir? Direksiyondur. Bir de pedallardır. Mesela pedalları tanıyorsundur diye düşünüyorum herhalde. Şu gaz mı? Evet, gaz. Tamam, bu ne? Ne olabilir sence? Ya fren, ama niye iki tane mesela? Ben bunun birini gaz, birini fren diye düşünüyordum. Bu başka birini bir şey. gaz, birini gaz, birini fren olarak düşünüyordun ha? Evet. Video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Gel ya. Öğret işte, bilmiyorum. Tamam hadi. Yani bu traktör olduğu için traktörlerde Tamam. 2 tane fren var. Biri sağ freni kontrol ediyor, biri sol freni. Şu an kilitli pozisyonda. Kilitli pozisyonda olduğu için her ikisi de aynı anda tutuyor. Yani bu traktörle yapabileceklerinin bir sınırı yok. Aslında bizim Türk gençleri bunu çok farklı amaçlarla kullanıyor ama genel olarak drift amaçlı kullanıyor. Bunun kullanım amacı çok daha farklı. Hatta bak, güzel bir noktaya değindin. O yüzden bu videoda onun kullanım amacını senin üzerinden göstereceğim izleyicilere. Tamam mı? Benim üzerimden. Evet, çok güzel bir noktaya değindin. Keşke sormasaydım. İlk defa bu videoda arkadaşlar tek frenin ne işe yaradığını bilmeyenlere göstereceğim. Tek freni genel olarak herkes öyle dönerken görüyorsunuz bütün Drift internetteki, atarken mi? TikTok'ta falan videoları, herkes kar yağdığı zaman özellikle böyle dönüyor, ben de dahil olmak üzere. Neyse, konumuz bu değil. Şimdi bak, kontağı aç, traktörü bir çalıştır. Sonra kademe kademe anlata gideceğim bana. Kafan karışmayacak. Çalıştır. Evet, kontağı açtık. Burada bir sürü lamba yanıyor. Hiç kafan karıştıracak bir şey yok burada. Vay, güzel. Çalıştı. Bu kolu göstereyim sana canım bak. Ayağın debriyajda değil mi? Tamam. Bak, bu kolu kaldırıp ileri koyarsam ileriye, kaldırıp geri koyarsam geri gider. Şu ortada boş konumu.
Şayet bunu kaldırıp ileri koyarsam, ileri gidiyorum ya, kaldırmadan ileri atarsam vites atar, geri çekersem vites düşer. Aynı şekilde geri attığım zaman da kaldırmadan aşağı doğru basarsam geriye doğru vites artar. Şu şekilde yukarı kaldırırsam da vitesi düşer. Senin vitesin burada. Bir vitesimiz de burada var. Bu da yine aynı görevi görüyor ama şu an kafan karışmasın diye öncelikle bir bununla başlayalım. Ben sana kademe kademe, kafan karışmayacak şekilde anlatacağım, tamam mı? Hemen şu kamerayı da sabitleyelim. Şimdi canım, el frenini indirdim, ayağın debriyaj freninde değil mi? Evet. Normal arabada kalkış yapmayı biliyorsun. Önce bir vitesi kaldır, ileriye ver. Bir bakalım traktör kendisi nereye atacak vitesi. Bak şu anda vitesi 3'ün A konumuna getirdi. Bu ne anlama geliyor değil mi? Bu traktör yarı otomatik bir şanzımana sahip. 4 tane ana vitesimiz var. 1, 2, 3, 4 olmak üzere. Her vitesinde A, B, C, D olmak üzere 4 farklı ara kademesi bulunuyor. Niye? Ya şimdi bu 16 tane ileri hız seçeneği var. Bu tarlada işte farklı hız seçenekleriyle çalışman gerekebiliyor. Bale yaparken farklı bir hızla gitmen gerekiyor. İşte çayırı biçerken, ekerken veya pullukla sürerken çok daha fazla hız seçeneğine ihtiyacın olduğu için arabadaki gibi 5-6 vitesle sınırlamamışlar. Bunun mesela yeni modellerinde 24 ileri veya 30 ileri, belki de 35-40 ileri, bilmiyorum artık, bir sürü hız kademesine sahip traktörler var. Hatta sonsuz hız kademesine sahip, sonsuz şanzımanlı CVT diyorlar, sonsuz hız kademesine sahip traktörler var. Ama şu an bizim kullanacağımız traktör yarı otomatik şanzımana sahip. 16 tane ileri gidiyor. Bunu şayet geri getirirsen 16 tane vitesi geriye de kullanabiliyorsun. Bir dakika, sonsuz nasıl oluyor? Sonsuz şöyle, kayış kasnak düzeneği var. Kayış kasnak sistemi, yani çok basit anlatıyorum. Tabii o kadar basit bir sistem değil de sonsuz bir şekilde bunların oranlarını değiştirip hız kademesi ayarlayabiliyorsun traktörde. Yani çok yani traktörün son noktası şanzımandaki, öyle diyeyim, ama bu traktör yarı otomatik bir şanzımana sahip ve güzel bir şey diyeyim. Bunda baskı balata yok. Tork konvertörü var. Yani baskı balata nedir? Normalde bir tane plaka vardır, bir tane de balata vardır. Debriyajdan çektiğin zaman plaka balataya tutunur ve dönme sağlanır. Ama bunda tamamen yağ basıncıyla çalışan bir sistem var. Yani yağın basıncıyla traktör hareket ediyor. O yüzden mesela sen şu anda vitesi vereceğiz ya kalkış yaparken, debriyajdan ne kadar sert kaldırırsan kaldır, traktör yine kendisi bildiği gibi, şurada ayarı var bunun. +5, -5 olmak üzere. Yani bunun kalkış hızını sen ayarlıyorsun burada. Buradan mesela ben bunu 5'e almışım da şu an normale Evet, getireyim. bence 0'a de. getireyim. Normal kalksın. Bunun agresifliğini oradan ayarlıyorsun. Yani senin debriyajdan yavaş da kaldırsan, hızlı da kaldırsan traktör kendi bildiği gibi kalkacak. O yüzden arabaya göre çok çok rahat. O yüzden için rahat olsun. İkinci olarak Başlıyor muyuz? burada 4 tane ana vitesimiz var dedim ya. Evet. 1, 2, 3, 4 olmak üzere. Bunun bir ve ikincisi tarla konumunda. Yavaş vitesler. Yani tarlada çalışırken, iş yaparken kullanacağım vitesler genel olarak. Yol konumunda da 3. ve 4. ana vitesleri kullanacağız. Şu an zaten traktör kendisi beyni otomatik olarak ilk çalıştırdığın zaman hareket edeceğin için 3'ün A konumuna getiriyor. Kendi otomatik getiriyor bunu zaten. Bak 3'ün A'sında. Şu an hiçbir şey yapmana gerek yok. Vitesi ileriye ver. Normal arabadaki gibi kalkışını yap. Tamam. Dediğim gibi debriyajdan nasıl kaldırırsan kaldır. Önemli değil. O kendi bildiği gibi kalkacak. Tamam. Kalkışını yap. Hareket ettikten sonra diğer detayları anlatacağım sana. Kalkayım mı? Evet, kalk normal. Çek debriyajdan. Frenden de. Evet. Gidiyor. Gaz vermene de gerek yok. Şu an mesela gaz vermedin. Arabada bunu yapacak olsan ne olurdu? Futut. Evet. Stop eder. eder. Bak şu an burası trafiğe kapalı bir alan. Kendi tapulu arazimiz arkadaşlar. Ehliyeti var gerçi. Trafiğe de çıkacağız ama önce bir acemiliğini burada atsın istiyorum. Birkaç saat burada kısa bir eğitim vereceğim. Daha sonra trafiğe de çıkacağız. Sağa sola da Nereye gideceğiz. gideceğiz Burada şu anda? dön. Döneyim. Dönebilirsin. Ha, aynen öyle. Dön. Sağa sola dön. Çok hızlı mı bana mı öyle? Ya şimdi aslında çok yavaş. Şu anda 4 kilometre hızla gidiyoruz ama arabadaki gibi değil. Çok yüksektesin. Evet. Ve O beni tedirgin ediyor. bunda herhangi bir amortisör de bulunmuyor ya. Traktör değişik bir şekilde böyle sağa sola esniyor. Sen buna alışamıyorsun değil mi? Evet, evet. Mesela bir geri gelmemiz lazım da geri gelmede şu an çok kafan karışır. Vitesleri, traktörün içindeki düğmelerin falan ne işe yaradığını anlatmadım ki hepsi böyle çorba olmasın. Anladın mı? Anladım. Benim dediğim tarafa doğru git. Şuradan sağa doğru git. Hiç ama hiç korkmana gerek yok.
Tamam mı? Buradan aşağı mı gideceğiz? Bak şu buradan an? aşağı gideceğiz ama. Dur. Bak diyelim ki kontrolden çıktı traktör. Bak ben burada anında burada vitesi boşa alıyorum. Buradan da el freniyle traktörü durdurabiliyorum. O yüzden Tamam. için rahat olsun. Buradan aşağı derken şuradan aşağı mı gideceğim? Evet evet. Canım korkmana hiç gerek yok. Devam et. Traktör 4 çekerde şu an. Çok biraz eğimli ama korkmana gerek yok. Hadi güveniyorum sana. Emin miyiz? Evet eminiz. Bazen yürümeyi bilmeden koşman gerekiyor. Aşkım yok gitme. Bak lütfen ikisini birden bırak. A few moments later. Güven bana. Bırak. Gir. Yola gir. Yola gir. Aman Allah'ım ben de korktum şu an. Aşkım bu ne? Ay. Çok korkuyorum şu an. Bak bu şu an çok güzel oldu. Bu eğitiminin en güzel aşaması olabilir kesinlikle. Ben gitmesem iyiydi. Korkmana gerek yok. Buradan geç. Bak arazi evet eğimli biliyorum. Ay. Korkmana Ay. gerek yok. Korkmana gerek yok. Korkmana gerek yok. Ama korkuyorsun biliyorum. Ben şurada duracağım. Hayır hayır devam Dur devam. dur. Devam. Bak canım, Hazırlamam lazım. sana şu an çok güzel bir motivasyon konuşması yapacağım. Tamam. Biliyorum şartlar çok zorlayacak. Evet gerçekten. Ben de bak hemen şu yanda gördüğün yer var ya. Küçükken Ford'la oraya çıkmaya çalışıyordum. Cahillik mi dersin? Nereye çıkmaya Babam o zaman işte çalışıyordun? çalışıyordu. Yağmur yağıyor. Ben ne bileyim ki yağmur yağınca traktör kayar. Çıkıyorum her şeyi normal sanıyorum. Tamam. Traktör bir başladı kaymaya. Allah'ım dedim ha öleceğim. Ama ne yaptım? Atlamadım traktörden. Ne yaptın? İşte diyorum ya bazen zor şartlarda çok farklı kararlar vermen gerekir. Hani dedim ya az önce yürümeyi bilmeden koşman gerekir diye. Ne yaptım? Dedim başarabilirim. Traktörü kontrol ettim ve düze indirdim. Şimdi de sen, evet biliyorum birazcık çok hızlı başladık. Az önce şurada 2 tur attırdım düzde ondan sonra direkt seni araziye soktum. Ama yemin ederim bak yanında ben varım. Bak o zaman benim yanımda kimse yoktu. Ben tek başıma başardıysam sen eminim ki şu anda benim yanımda hayli hayli başarırsın. Şuradan geri dönüp yola çıkabilir miyim ben? Bak ilerisi düz. Güveniyor Düz mü? musun bana? Şu an seni çok iyi motive etmiş olmam gerekiyor Ama bence. çok eğimli burası şu an. Bana güveniyorsan eğer kalkış yapıp devam edersin. Başka bir şey demiyorum. Yoksa el freni çek ve videoyu burada bırakalım işte. Görüyor musun? Cümlemi bitirmeden kalkış yaptı. Ben niye evlendim işte biliyorum. Biliyorum ben doğru kadını buldum. Geç şöyle canım. Yukarı doğru ya Ahmet. Şu anda sadece ara kademeleri atmanı istiyorum. Şu koldan. Evet at ara kademeleri. Sıkıntı yok. Şöyleydi, değil Evet mi? kesinlikle Attım, böyle. atmış. Evet attın. Gaz ver dönüş yap. Çok hızlı gidiyorum bence. Hızlı değilsin. Bak bu kademeyi öğrendin artık. Şimdi şurada bir vites kolumuz daha var. Onu tutmanı istiyorum. Tut onu. Tamam. Yanında bir düğme var. Düğmeye basma. Basmayayım. Düğmeye basmadan ileriye doğru itele onu. Bunu iteyim mi? Evet, düğmeye basmadan. Bak İt. yine B'ye attı. Bir tane daha it. Aynı görevi görüyor. C'ye attı. Bir tane daha at. D'ye attı. Ay. Bir tane daha atmayı dene. Atmasam mı? Dene bir. Dene. Atamayacak zaten. Ne diyor? Ötüyor. Yine düş şimdi. A'ya kadar düş. Hızlı hızlı. Evet gazını ver. Dön tekrardan. Biraz daha geniş alan yapıyor. Arkadaşlar Artvin'de de işte yok. En fazla gidebildiğimiz düz alan işte gördüğünüz gibi 50 metre 100 metre yani bizim de coğrafya kader. Şimdi Tamam. varsayalım ki çok bozuk bir yol geldi yavaşlaman lazım. 3'ün A'sından 2'ye düşeceksin. Ana kademeye düşeceksin. Bu sefer o kolu tut. Yanında bir düğme var. Düğmeye Tamam. bas geri doğru geri çek. Şimdi ne oldu? Bak Aa, 2'ye ikiye düştü vitesi. Gördün mü? O koldaki düğme bir nevi buradaki debriyaj görevi görüyor. Yani debriyajdan kastım da şu. Tork konvertörünü anlık olarak durduruyor. Şanzımandaki yükü boşaltıyor ve ana kademeyi düşürtüyor. Buradan sağa dönmen lazım. Artık ana yollara çıkacağız. Birazcık hızlanacağız. Gaz ver. Gaz ver. Hızlıca at vitesleri şimdi. Ver gaz. Allah. İşte bu be. Ya analar nerede oluyor yavrum be. Gerçekten bana düşeceğini hiç tahmin etmiyorum. Çok güzel hatta vitesleri bir şey değil mi? Harikaydı yani. Evet sağa dön. Gazı kesebilirsin. Sola. Harikasın. İşte bu be. Ömrümden ömür gitti. Bak amcadan onay işareti aldın. Bak güzel bir şey. Direkt amca onayı verdi. Tamam bu olmuş.
Bak artık yolumuz dümdüz. Üçün D'sindesin ya. İster oradan düğmeye basıp 4'ün A'sına at, ister debriyajla buradan at. Hangisi kolayına geliyorsa. Gazı bırak birazcık. At. Attım. Evet, çok güzel. 4'ün A'sındasın şu an. Gazını ver, devam et canım. Sen bana niye traktör sürmeyi öğretiyorsun? Ya Yazın- şimdi var benim aklımda bazı planlar da. He. Yazın çayırlarda ben mi süreceğim çayırlarda? Bilmiyorum, olabilir. Mesela ben kepçeyle bir yere gitmiş olurum. Acil traktör lazım olur. Hı. Ararım, derim ki canım sana zahmet ya. Bir traktörü kapıp geliver falan. Ben Sana yerleri olmaz bilmiyorum ki yani. buradaki. Şimdi eğitimimizin yeni bir zorluk seviyesine geçiyoruz. Karlı araziler. Aşağı mı döneceğim? Aşağı döneceksin. Hazır mısın? Hayır. Hazırsın. Yapacak bir şey yok. Sağa dön. Hayır dedikçe sen bana bir şeyler yaptırıyorsun bak. Gazı kes. Çok hızlı gidiyorsun mesela. Bak sakin ol. Bak, o yüzden gazı kes dedim. Gaz vereyim mi? Sakin ol. Devam et. Çok iyi. Devam et. Harikasın. Sen bilerek mi beni buraya soktun? Hayır ya, ne münasebet. Ben hayatta bilerek öyle şeyler yapmam. Çok eğlenceli olacak. Aşkım. Daha sen kullan ben Hayır, süreceğim. hayır, durmak Aşkım yok. kayıyor. Aşkım Kaymaz. kayıyor. Aşkım vallahi kayıyor. Tamam, kayıyorsa diğer tarafa git. Traktörde her türlü arazi şartına hazır olman lazım. Yani sadece ana yoldan ibaret değil. Normalde bu sallanmalara tepki verirdin. İlk başladığımızda traktör sürmeye. Şu an vermiyorsun. Bak, bir gelişmedir bu da. Çok Aynen. değişik ha. Karlar erimiş İçimde de. yaşıyorum. Canım bir şey değil mi? Şu an o kadar değişik ki bulunduğumuz yer. Bir acayip bir... Evet bazı yerlerde kar var bazı yerlerde... Ya erimiş ya, çok hoş ya. Şu ileride direk görüyorsun ya, o direğin olduğu yer bizim. Burası mı? Hayır, soldaki direk. Şuradaki. Evet, onun sağ tarafına. O açıklık alan, bayağı da geniş bir alan. Orada rahat rahat kar dersi alacaksın benden. Karda. Yani kardan kastımız ne? Kaygan bir zeminde traktör nasıl kontrol edilir? Tamam mı? Şimdi burada arazi şartlarında vitesimizi 2'nin A konumuna alalım. Al 2'nin A konumuna. 2'nin A'sındayız ya Tamam. şu an. Burada senin şurada 2 tane turuncu düğme var bak. Hemen dur. Hani onlarla bir işim olmayacak? Bunlar 4 çeker düğmesi. Turuncu düğmelerden Ha, bahsediyorum. bunlar mı? Bak sağdaki 4 çeker. Bu Evet, mu? o düğme 4 çeker Basayım düğmesi. mı? Basmana gerek yok. Şu an 4 çekerde. İstersen bas. Basarsan 4 çekerden çıkar. Yok kalsın 4. 4 çekerin yanındaki de canım diferansiyel kilidi. O da kaygan bir zeminde diyelim ki traktörün tek bir tekerleği patinaja düştü, tamam mı? Tamam. Diferansiyel kilidinin mantığı nedir? Dönüş yaparken diyelim ki sağa dönüyoruz. Biz sağa dönerken ne olur? Sol tekerlek sağ tekerleğe göre daha fazla dönüş yapar. Buradaki motordan gelen aktarımı dağıtıyor diferansiyel. Ama kaygan bir zeminde bunu anlayamıyor ya, dönüş yapabildiğimizi. Diyelim ki bir tekerlek boşa kaldı. Haliyle hepsini oraya veriyor bütün gücün. Tekerlek boş dönüyor. Biz kilide basıyoruz. Tekerlekleri kilitliyoruz ve traktörün o engeli, o zorluğu aşmasını sağlıyoruz. Şimdi devam et. Şu an kaygan bir zemindesin. Hiç korkmana gerek yok. Traktör 4 çeker modunda. Diferansiyele falan bir şeye basmam gerekiyor muydu? Hayır. Devam Tamam. et. Bak hatta şu an alan temiz ya. Bir de geri denemesi yapalım. Dur istersen şurada. Bir geri de deneyelim. Tamam. Dur. At vitesi geriye. Tamam. Nasıl geleceksin geriye? İşte bak yanlış. Niye yanlış değil mi? Bu araba değil. Traktörde arkanı görebiliyorsun. Geri gelirken ne yazık ki iki elle değil tek elle. Bak bunu böyle koyuyorsun, tamam mı? Böyle mi gerekiyor? Tabii gövdeni çeviriyorsun, kafanla tam arkayı görmen lazım. Tam görmeye çalış. Tamam. Bu şekilde geri geleceksin. Tek elle kontrol etmen lazım. Hadi göreyim Burayı seni. tek elle mi kontrol edeceğim? Yapacak bir şey yok. Diğer türlü arkanı göremezsin. Çok güzel. Mesela şuraya doğru gitmeyi dene bakayım bir. Biraz gaz ver. Bence geldi. Tamam, güzel, beğendim. Kaldık. Sola dön, sola gel, sola gel.
Sen bu şeyi bıraktım, rally moduna geçtin ha, bir şey değil mi? Git sağa şuraya. yapayım? Sağa git. Şimdi burada sana tek frenin kullanım yerini göstereceğim. Bak şu an çok güzel bir aklımda plan var. Ben sana sağa git deyince sağa git, tamam mı? Aşağı doğru. Şimdi mi? İkinin A'sındasın değil mi şu an? Evet. Tamam, gazı bırak, devam et. Git sağa. Bak tam sol yap deyince tam sol yapacaksın, tamam mı? Sol. Dur deyince de dur. Sol yapacağım. Evet, sol yapacaksın. Tamam. Git. Şimdi tam sol yapmanı istiyorum senden. Tamam. Niye böyle olduk? Şimdi bak, dur. Gaz vereyim mi? Durmanı istiyorum senden. Durayım. Dur, evet, dur. Şimdi ne oldu? Bak bir drone'u da şöyle bir yaklaştırayım. Bak ön tekerlekler, bak göstereyim sana, dönmedi. Bak kaydı aşağıya doğru, gördün mü? Benim aslında burayı dönmek istiyorum. Dönmedi. Bak bu durumda ne yapacağız değil mi? Buradaki şu tekerleği kilitleyeceğiz. Frenle. Bütün yükü sağ tekerleği vereceğiz. Ve olduğumuz yerde dönüş sağlayacak. Bence böyle bir şey yapmayalım. Çok basit bak. Vitesi boşa almanı istiyorum senden. Tamam. El frenini çekmeni istiyorum. Freni bırakmanı istiyorum. Frende bir pedal var, mandal. Bak şimdi mandalı açacağım ben. Tamam. Mandalı açtım. Biz şimdi bu tarafa dönmek istiyoruz ya. Bu tarafa dönmek istediğin tarafın frenini kilitleyeceksin. Yani solu kilitleyeceksin. Sol frene bas. Tamam. Vitesi de en düşüğe getir. Yapman istediğim tek şey hiçbir şeyi bırakmamak, tamam mı? Tamam. Vitesi ileriye ver. Kalkışını yap. Bırakma. Hiçbir şeyi bırakma. Bırakma. Bak ne oluyor? Traktör kendini yukarıya doğru atıyor. Freni bırakmıyorum. Dönüş yaptın, artık freni bırakabilirsin. Şimdi gaz ver. Ne oldu? Frenle dönüş yaptın. Yani ön tekerlekler kaygan zeminde devreden çıktı ama bizim tek kozumuz direksiyon değil traktörde. Başka kozlarımız da var. Şimdi sol frene basmanı istiyorum. Kesinlikle. Biz drift mi atıyoruz şu an? Bas, sıkıntı yok. Evet böyle. Araziden yana canın rahat etsin. Bizim ya, biz biteceğiz aşkım, sorun yok. Şimdi tam sağ yap. Bırak freni bırak. Tam sağ yap. Tam sağa bas. Sağ frene bas şimdi. Bas ona. bas korkma. Basıyorum. İşte bu be. Korkma. Kesinlikle Bunu korkma. hiç yapabileceğimi düşünmüyorum. Tamam, bırak freni. Bırak. Şimdi devam et yukarı doğru. Gazını ver. El gazını bırakabilirsin artık. Kontrol sende. Şimdi durmanı istiyorum canım. Dur. Vitesini boşa al. El frenini çek. Şimdi pedalını bırak. Pedalları kilitlememiz lazım. Pedalı kullandık. Evet. Önce amacı dahilinde kullandık. Sonra biraz amacı dışında kullandık ama birazcık böyle heyecan iyidir. Güzel oldu. Nasıl özel şoförü? Bir şey diyeyim mi? Burası çok rahatmış ha. Buradan ben biliyorsun hem traktörü sürüyorum hem drone'u kontrol ediyorum bazı videolarımda. İnanılmaz zor oluyor. Şu an yan tarafta oturup böyle drone'dan etrafı izlemek çok güzelmiş. Bunu bundan sonra sık sık yapacağız. Evet, şimdi burada durmanı istiyorum. Canım bak önümüzde hem kaygan hem de dik bir nokta var. Burayı tırmanacağız. Önce vitesi 2'nin A'sı konumuna getir. Şu an A'dayız. Tamam. 4 çeker devrede ve dik ve düz çıkacağımız için diferansiyel kilidini de açmanı istiyorum. Ama şu anda bak diferansiyel kilidine bas. Basayım mı? Bas. Devreye girmedi dikkat edersen. Niye değil mi? Frene bastığın zaman devreye girmez. Veya devredeyken frene dokunduğundan devreden çıkar. Güvenlik amaçlı böyle bir şey var. Kalkış yaptığın anda o düğmeye basmanı istiyorum senin. Tamam mı? Tamam. Dümdüz gideceğiz zaten. Hiçbir sorun yok. Tamam. Kalkışını yap. Gaz ver. Gaza basacağım değil mi Tabii ama? canım, basacaksın. Tamam. Gaz ver. Diferansiyel kilidini de aktifleştir. Bak Aktif. şu anda Aa, turuncu bir şekilde evet. yandı. Hadi bakalım sendeyiz. Tırman. Korkmana gerek yok. Evet. Bak kesinlikle bırakma. Tamam. Niye böyle oldu? Canım sıkıntı yok. Tırmanıyorsun sonuçta. Böyle olacak. Tamam, çok iyi. Çıktın bak, şu an düzdesin. Kilidi devre Evet. dışı bırak. Kilide bas tekrardan. Bastım. Devre dışı. Şimdi dönüş yapabilirsin istediğin tarafa. Şöyle gidelim mesela. Dön sola. Şöyle mi? Evet.
Tamam. Harikaydı bak, çok güzeldi. Tek seferde yine mükemmel kullandım. Yani evet, karlı zemin denememizi de başarıyla tamamladın. Nereye gideyim? Şimdi duygu ve düşünceler, geldiğimiz yoldan geri gideceğiz. Aşağı. Evet, aşağıya geri gideceğiz. Tamam. Başladığımız konum vardı ya, videoya başladığımız konu. Tam o noktaya kadar geri gideceğiz canım. İnat etti, traktörü videoya başladığımız noktaya aynı şekilde yanaştıracağım dedi. Yanaşma azmine hayranım. Vites boşa alındı, el freni çekildi. Artık bir şey söylememe gerek kalmadan tüm hepsini yapıyorsun. 2,5 saatte oldu yani sürdüğümüz. Daha fazla bile olmuş olabilir. Alıştın mı? Nasılmış? Korkacak kadar var mıymış traktör? Yok, önyargılarım gitti. Gitti değil mi? Şimdi gelirken bir şey daha düşündüm. Ne düşünüyorsun? Son bir challenge yapacağız seninle. Bak, traktörün sağına ve soluna tam traktörün genişliğinde olacak şekilde 2 tane çubuk dikeceğim. Hı hı. Sonra rastgele ileri gideceğiz. Tamam. Oradan tek başına geri gelip o iki çubuğun arasından çubuklara değmeden ve devirmeden geri gelmeni isteyeceğim senden. Yapabilir misin? Bilmiyorum. Şey yapalım. Bak, hatta olayı birazcık daha zorlaştırayım. Daha doğrusu iddiaya challenge yapıyoruz ya sonuçta. Evet. Sen onlara şayet değmeden ve devirmeden geçersen akşam yemekleri ben yapacağım. Söz veriyorum. Olabilir, yapalım. Olabilir değil mi? Akşam yemekleri duyunca, ha? Akşam yemekleri duyunca. Tamam, yapalım. Ha? Tamam. Şu an tam traktörün genişliğinde oldu. 4'er parmak ya da 5 parmak taş patlasın boşluk var. Evet canım, çubukları görebiliyor musun? Bir şey söyleyeceğim. Evet. Hani ben bunu yeni öğrendim ya. Evet. Ben nasıl geçeceğim? Ya zaten geçemeyeceksin işte. Peki geçemezsem ne olacak? Geçemezsen de artık benim herhangi bir isteğimi yerine getirirsin onu. Şu an bilmiyorum, aklımda bir şey yok. Kabul mü? Kabul Tamam. ettin zaten de. Tamam. Tamam. Yapacak bir şey yok artık. Hadi. İleriye ben sana tarif edeceğim. Diyeceğim ki gel burada dur. Orada duracaksın. Hayır ya. Yok, diğer türlü ne anladık? Düz çıkarsın, düz gelirsin geriye. Onu herkes yapar. Seni değişik bir noktaya getireceğim ben. Birazcık torpil yapsaydım Yok. ne olurdu? Hadi canım, kolay gelsin. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar, bugün de bilerek aynaları kullanmayı göstermedim. Şu an görmüş olduğunuz gibi sadece arkaya bakıp geri gelmeyi gösterdim traktörde de. Bu şekilde dar bir yerden geçmek çok zordur. Bakalım ne yapacak, ben de merak ediyorum. Şu an bu olay tamamen doğaçlama gerçekleşiyor. Şu an böyle giderse çarpacak. Durdun. A few moments later. Oho, durdun, ne anladık? Durmak var mıydı? Bir dakika. Bak hele sen. Dura dedem de geçer, bir dakika da. Burayı kurtardı. Oho, ileri geri. Bir şey diyeceğim. Sen şu anda geçtiğini falan mı düşünüyorsun? Evet. Burada en az 10-15 kere durdun, artık sıkıldım, videoyu kapattım bir ara. Ama nasıl geçeceğimizi falan konuşmamıştık ki. Ha öyle he, nasıl geçeceğimizi konuşmamıştık. Evet. Ya bende de kabahat, ben diyecektim ki işte direkt kalkacaksın, ip gibi geleceksin, durmak yok. Öyle Akşama- dememiş miydik? Hayır, öyle bir şey demedik. Onu demedik, onu konuşmadık. Akşama yemeğimi istiyorum.
Normalde bu şekilde yaptığını kabul etmezdim ama sırf bugünkü harika kullanmanın hatırına traktörü bir şey demeyeceğim, tamam mı? Hayır, çok güzel geçtim bence. Bak güzel geçtin, kabul ediyorum ama tahmin olarak bir 15-20 kere durdun. Artık videonun bir noktasında kapattım kamerayı. Bekledim dedim ne yapacak ya, açarım ne de olsa bir yaklaşsın o ara açarız dedim. Hayır, bunu konuşmamıştık. Nasıl Ya- geçeceğim konusunu konuşmamıştık. Ha, nasıl geçeceğim konusunu konuşmamıştık öyle mi? Tamam. Şimdi bak bunu dedin ya, nasıl geçeceğimi konuşmamıştık. Evet. Bunu hatırlatacağım sana. İkinci olarak da senin aynalara bakarak geri gelmen gerekiyordu. Sana bunu öğretmedim ben. Arkanı döndün geliyorsun geriye. Allah aşkına şurada ne gördün de geldin bakalım. 2 tane lastiğe olan mesafe 4-5 parmak bir mesafe bıraktım lastiklere. Buradan bakıp ilk defa sürmene rağmen geçmen çok zor. Anlatabildim mi? Gerçekten mi? Ay yani şans diyeceksin de şans değil. Sen 20 kere durdun bak. Geri geldin. Önce bir arkayı uyanık ha. Vallahi çok uyanık. Arkayı geçirtti arkadaşlar. Arkayı geçirtti durdu. Şimdi bilmiyor ya ön taraf nereye gidiyor. Arkayı geçirtti. O vaziyette gelecek olsa ön lastik alacak çubuğa duracak. Arkayı geçti hemen durdu. Önüne döndü bakıyor ayarlıyor. Bu direksiyonu hangi tarafa çevirsem geçer. Ha, böyle çevirsem geçer. Ondan Bence- sonra geri geldi geçti. Acemi şansı. Acemi şansı falan değil. Sen uyanıklık yaptın, çakallık yaptın da neyse hadi kabul edeceğim. Sırf bugünkü güzel kullanmanın hatırınaydı bu. Tamam yemek bende hadi. Evet, duymak istediğim cümle bu, tamam. Yemek bende. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Akşam oldu biz de artık evimize gideceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şayet bu videoya 10.000 beğeni gelirse bunun bir de kepçe serisini çekeriz diye düşünüyorum. Yandım. Burada yalan yine sen olacaksın ama yaparsın yani. İnşallah. Dediğimiz gibi videomuz bu kadardı. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşça kalın kalın. arkadaşlar. Arkadaşlar iddiayı kaybettik. Ama sonuçta ne yemek yapacağımızı konuşmamıştık öyle değil mi? Ben de o yüzden omlet yaptım. Anladınız siz. Bebeğim. Efendim. Yemek hazır.